Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımı ile ilgili püf noktalardan bahsedeceğim ve özellikle uzun süredir menekşeleriniz çiçek açmıyorsa bugünkü yapacağımız muhteşem bir karışım ile menekşelerimize bol bol çiçek açtırabileceğiz. Menekşe videoma geçmeden önce hemen sizlere kanalıma yeni bir seçenek ekledim ve sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Bundan sonra videolarımın altında artık katıl butonu görebilirsiniz. Katıl butonu beni daha fazla desteklemek ve iletişime geçmek isteyen üyelerim için özel bir seçenek olacak. Bu üyeler için bir takım ayrıcalıklar olacaktır. Bu ayrıcalıkları katıl butonuna tıklayarak gözlemleyebilirsiniz. Oradaki bilgileri görebilirsiniz. Tabii ki diğer abonelerim için de her zamanki gibi düzenli olarak video yüklemeye devam edeceğim ve sizlerden geleceğim mesajlara da mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Özellikle katıl butonunu eklememin nedeni bana sürekli mail atan ve sürekli benimle iletişime geçmek isteyen takipçilerim var. Fakat çok fazla zamanım olmadığı için detaylı vakit ayıramıyorum ve bu isteğiniz doğrultusunda ben de katıl butonunu ekledim. Evet, şimdi menekşe bakımı için, menekşelerimizin bol bol çiçek açması için şimdi sizlere uygulayacağım bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için ihtiyacımız olan yumurta kabukları. Yumurta kabuklarını ben güneşte kuruttum. Sizler isterseniz yumurta kabuklarını 200 derece fırında 10 dakikada da kurutabilirsiniz. Yumurta kabukları kuruduktan sonra blenderın içerisine koyacağım ve blenderdan yumurta kabuklarını geçireceğim. Özellikle bu işlemi yaparak yumurta kabuğundan aslında bir menekşe toprağı elde etmiş olacağız ve bol miktarda içerisinde kalsiyum olduğu için bu çiçeklerimiz için çok faydalı olacaktır. Evet, hemen bütün yumurta kabuklarımı içerisine koyuyorum. Şimdi kapağını kapatıp iyice toz haline gelinceye kadar çalıştıracağım. Evet, yumurta kabuğunu toz haline gelinceye kadar çektim ve artık hazır. Hemen sizlere yakından da gösteriyorum, bakın. Bir kasenin içerisine koyuyorum. Bu şekilde yumurta kabukları toz haline geldikten sonra artık menekşelerimiz için kullanabiliriz. Bugün bu yumurta kabuğu tozunu menekşelerimizde toprak olarak kullanacağız. Bu yumurta kabuğunda bol miktarda kalsiyum olduğu için toprakla birlikte menekşelerinizde sürekli ihtiyacı olan vitaminleri de almış olacak. Özellikle menekşe bakımında kalsiyum, fosfor çok önemli. Sizler de ya gübreyi hazır olarak alabilirsiniz, ya sıvı bitki besinleri hazırlayabilirsiniz ya da benim gibi toprak karışımı olaraktan da hazırlayabilirsiniz. Hemen sizlere nasıl bir bakım yaptığımı da göstermek istiyorum. Evinizde menekşelerimizin çiçeklerini açtıktan sonra belirli bir süre sonra bu şekilde kuruyabiliyorlar. Bu menekşelerimize nasıl bir bakım yapmak gerekiyor? Bu yine çok önemli bir nokta. Çünkü menekşelerimiz çiçeklerini döktükten sonra artık yeniden çiçek açması maalesef mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili bana çok fazla sorular geliyor. Bakın, eğer menekşelerinizin çiçekleri bu şekilde kuruduysa İlk yapmanız gereken menekşenizin üzerindeki kuruyan bütün çiçekleri kesmek. Bu işlemi yaparak menekşelerimizin yeniden çiçek çıkarmasına yardımcı olacağız. Özellikle daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Sizlere tavsiyem menekşe çiçekleriniz solmaya, kurumaya başladığı andan itibaren hemen kesin ki uzun süre menekşe çiçekleri bu şekilde kuru kalıp yeni tomurcukların çıkarmasını da engellemesin. Fakat ben sizlere özellikle göstermek için beklettim. Bakın, bütün kuruyan çiçekleri kestim. Bu şekilde bakın, kuruyan çiçekler ve artık bunları atabiliriz. Şimdi menekşelerimizde ikinci bakım olarak yaprak budaması. Yine menekşe bakımında bol bol çiçek açması için mutlaka çok eski, yaşlı ve özellikle solan, çürüyen yaprakları koparmak gerekiyor. Çünkü eski, yaşlı ve özellikle solan yapraklar menekşenin gücünü alarak yeni çiçek çıkarmasını engelleyecektir. Eğer menekşelerinizde hiç budama yapmıyorsanız menekşeleriniz sadece gücünü yaprağa verir. Bol bol yeni yapraklar çıkarır fakat yeni çiçek çıkarmaz. Bu da yine önemli bir püf nokta. Mutlaka buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bakın, yapraklarını özellikle kesiyorum. Tabii ki bütün yapraklarını kesmiyoruz. Burada dediğim gibi solan ve yaşlı olan yaprakları kesiyoruz. Bakın, son olarak bunu da kestim ve artık hazır.
Ortasında gördüğünüz üzere küçük yapraklar var. Böylelikle bu küçük yapraklar da daha hızlı büyüyecektir. Bunlar da budama yapmış olduğum yapraklar, bakın görüyorsunuz. Evet, şimdi sizlere hemen biraz önce hazırlamış olduğum yumurta kabuğu tozunu nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Öncesinde bakın hemen üst toprağında biraz kuruma var ve bunu bir makas ile ben biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Çünkü üzerine koyacağımız karışım ile toprağı karıştıracağız. Menekşenin saksısını değiştirmeyeceğim. Sadece pratik olarak nasıl kullanabileceğimizi sizlere göstermek istedim. Çünkü bütün çiçeklerde olduğu gibi menekşede de aslında sizlere sık sık saksı değişimini tavsiye etmiyorum. Eğer menekşenizin gelişimi iyi ise sürekli küçük bir saksıda kalabilir. Saksılarınızı özellikle küçük tutarsanız menekşeleriniz daha hızlı büyüyecektir. Bakın bir makas ile ucundan köklere, gövdeye zarar vermeden toprağı yumuşattım. Ve şimdi hazırlamış olduğum yumurta kabuğu tozunu özellikle bakın üst kısmından dökmeye başlayacağım. Evet, sadece üst kısmından bakın yumurta kabuğu tozunu döküyorum. Özellikle videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp, eğer videolarımı sürekli izliyor ve abone değilseniz kanalıma da abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Desteğinizi görmek beni daha da çok motive edecektir yeni videolarım için. Evet, bakın üzerine dökmüş olduğum yumurta tozunu şimdi hafif toprak ile karıştırıyorum. Sadece üzerinde kalmasını beklemeyin. Hafif bir dokunuş ile toprağı karıştırabilirsiniz. Bu yeterli olacaktır. Özellikle sulama esnasında sulamayı da kenarlardan yaptığımız için böylelikle sürekli toprağın kalsiyum ihtiyacını sağlamış olacaktır. Hemen sulamaya geçiyorum. Sulama da yine menekşelerde çok önemli bir püf nokta. Üçüncü olarak sulamayı kenarlardan yapmanızı ve gövde kısmına çok fazla su girip çürümesine engel olmanızı tavsiye ederim. Bakın fazla su saksının altında birikiyor ve bu suyu zaten 1-2 saat içinde çekecektir. Eğer isterseniz sadece tabağa da su koyarak menekşelerinizi sulayabilirsiniz. Böylelikle gövde çürümelerinin de önüne geçebilirsiniz. Evet, menekşemin bundan sonraki aşamalarını da sizlerle paylaşacağım. Evet, menekşemin son halini de sizlerle paylaşıyorum. Yapmış olduğumuz bakım ile menekşem kısa sürede tekrar bol bol çiçek açtı. Sizler de bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz menekşeleriniz kısa sürede bol bol çiçek açacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp, kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.